Hepimizin yüksek motivasyonla yeni dil öğrenmeye başladığı anlar olmuştur. Fakat hatalar ortaya çıktıkça da acaba ben bu dili öğrenemeyecek miyim? Ben nerede hata yapıyorum? Benim yeteneğim yok mu gibi kendimizi sorgulama noktasına geldiğimiz de olmuştur. İşte bu videoda en sık yapılan hatalar ve bunların çözümlerini size anlatacağım. Çünkü aslında yetenekten ziyade olay bu hatalardan ders çıkarmak ve hataları görebilmekle ilgili. Kısaca kendimden bahsedecek olursam da ben Gizem, 5. dilimi öğrenen bir poliglotum. Şu an aktif olarak Türkçe, İngilizce, Korece, İspanyolca konuşabiliyorum ve 5. dilim olarak da Japoncayı öğreniyorum. Hiç uzatmadan başlayalım. En sık karşılaştığım hatalardan bir tanesi pasif öğrenme tuzağı. Birçoğumuz internetten ders videoları izliyoruz, sevdiğimiz içerikleri tüketiyoruz, kelime kartlarına bakıyoruz ama bunları hiçbir zaman aktif olarak kullanmıyoruz. Dil pasif olarak da öğrenilir tabii ki. Bunlar zaten benim de çok sevdiğim yöntemlerden birisidir. Ama sadece pasif olarak ilerleyerek hiçbir dili öğrenemezsiniz. İşte hatanın temeli de burada. Diyelim ki kelime kartlarına baktınız ve yeni bir kelime öğrendiniz. Burada yapmanız gereken ilk şey bu kelimeyi bir bağlamda görmek. Çünkü siz bağlamda görmediğiniz sürece ve onu kullanmadığınız sürece o kelime uçup gidecek. Ayna kelimesini öğrendik ve o gün dil bilgisi kalıbı olarak da geniş zamanlı çalışıyoruz. Ben her sabah aynaya bakıyorum. Tamam, birazcık garip bir cümle oldu ama dediğim gibi eğer bir bağlama eklerseniz artık kelime sizde yerleşecektir. Diğer bir örnek olarak da içerik tüketmeyi seviyorsunuz diyelim ki. Ben de çok severim bu arada ve dil öğrenme konusunda bana çok yardımcı olduğunu düşünüyorum tabii ki. Ama dediğim gibi sadece pasif olarak bunu kullanmıyorum. Bir video izlediniz, orada bir konudan bahsediliyor. Diyelim ki konumuz bilim olsun. Siz de bu konu hakkında kendiniz videoyu izledikten sonra bir monolog oluşturmaya çalışın. Kendiniz de bu konu hakkında münazara yapabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz ama bu konuyu aktif olarak kullanmayı deneyin. Bence en sık yapılan hatalardan bir tanesi de mükemmelliyetçilik. Ben de maalesef uzun bir süre ama ben şu an bu konuda çok hakim değilim ve kendim bu konuda konuşamam diyerek sınırladım. Fakat siz hata yapmadıkça, kendinizin nerede olduğunu görmedikçe maalesef ki o kilidi aşamıyorsunuz. Benim dil bilgisi kurallarına hakimiyetim yok. Ben bu cümleyi kuramam demek yerine hatalı bile olsa o cümleyi kurmaya çalışın. Kendimi zorlamadıkça hiç konuşmadığımı fark etmiştim ve hata yapmadıkça da doğruları görmediğimi fark etmiştim. Bu yüzden mesela şu an Japonca öğreniyorum ve ilk seviyedeyim bu arada. Yani başlangıç seviyesinde olmama rağmen bile yeni öğrendiğim kalıplar, yeni öğrendiğim kelimelerle kendim cümleler kurmaya çalışıyorum. Dili en başında oturtursanız sonrasında zaten o konuşma kilidinin açılması daha kolay gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve kendime küçük görevler de vermeyi çok seviyorum. Örneğin diyelim ki mutfağa gittim ve yemek hazırlıyorum. Yaptığım aşamaları o dilde söylemeyi tercih ediyorum. En azından hem ihtiyacım olacağı kelimeleri görebiliyorum, hem dil bilgisi pratiği yapmış oluyorum, hem konuşma pratiği yapmış oluyorum, hem de kendimi aslında artık o dili öğrenmeye şartlandırmış oluyorum. En sık gördüğüm diğer sorunlardan bir tanesi ise bağlamsız bilgi edinmek. Burada bağlamsız bilgiden kastımız nedir? Kelimeleri ezberlemeye çalışmak, öğrenmeye çalışmak değil. Kelimeleri eğer ezberlerseniz, eğer bir bağlamda onları görmezseniz ve kafanızda onu bir yere yerleştirmezseniz maalesef o kelimeler unutulur. Siz aslında yapılandırmıyorsunuz. Sadece o anlık olarak görmüş, o anlık olarak kafanıza yerleştirmiş oluyorsunuz ama ezberlemekle öğrenmek aslında aynı şey değildir. Burada çözüm olarak ne yapabilirsiniz? Kelimeleri bir hikayeye, bir bağlama veya bir yapıya ekleyerek öğrenebilirsiniz. Siz her kelime için 2-3 tane cümle kurabilirsiniz. Bunu bir bağlama eklemiş olursunuz ve beyniniz artık bu kelimeyi somutlaştırmış olur kendi kafasında. Ben genelde görsel olarak öğrenmeye daha yatkın olduğumdan dolayı bir kelimeyi görselleştirerek öğrenmeyi tercih ederim. Hatta bunu dil öğrenme taktikleri videomda da söylemiştim. Onu buraya ekliyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz bu arada. Yine en sık karşılaştığım konulardan bir tanesi, özellikle de sosyal medyada bu konuda ben çok fazla içerik görüyorum. Bu kendi ana dilinin aksanından utanma durumu. Aslında konuşmayı ertelemenin sebeplerinden bir tanesi de kişilerin kendi ana dilinin aksanının konuştuğu diğer dilde ortaya çıkmasından utanması. Bu çok doğal bir durum arkadaşlar. Yani sonuçta siz hayatınız boyunca bu ülkede kalmışsınız. Bu dili konuşmuşsunuz ve bu dilin telaffuz yapısını öğrenmişsiniz. En azından dil öğrenme sürecinizde kendi ana dilinizin aksanının arkadan gelmesi çok normal, çok olağan bir durum. Ve aksanın mükemmel olmadıkça, doğru aksanı öğrenmedikçe ben konuşamam derseniz de bu sefer o dili öğrenmekten kendinizi alıkoymuş olursunuz ve kendinizi sabote edersiniz. Burada anlaşabilirliğin en önemli noktası kelimeleri fonetik olarak doğru telaffuz edebilmek. Yani siz eğer bir kelimeyi anlaşılır bir şekilde söylerseniz, isterseniz Türk aksanıyla konuşun, isterseniz Rus aksanıyla konuşun, hiç fark etmez, anlaşabilirliğiniz olacak. Ki buna çözüm olarak ne önerirsin derseniz de şahsen ben shadowing yapmayı öneriyorum. Shadowing'i de kısaca açıklayacak olursam diyelim ki bir podcast dinlediniz.
Orada konuşulan şeyleri kendiniz de taklit etmeye çalışın ama o söyleme şekliyle, örneğin tonlaması nasıldı, o kelimeyi nasıl çıkardı, nasıl bir mimik, nasıl bir ses tonuyla çıkardı, bunları taklit ederek zamanla aslında siz de kendinizi onu alıştırmış oluyorsunuz. Ben özellikle de yeni bir dil öğrendiğim dönemlerde kendi sesimi kaydedip onu dinliyorum. Yani mesela nerede hata yaptım, hangi kelimeyi yanlış söyledim, doğru tonlamam nasıl olmalıydı, doğru telaffuzum nasıl olmalıydı, bunları çok kontrol ederim. Kendinizi video da çekebilirsiniz bu arada, bir vlog çekiyor gibi. Bence hatalarınızı sonradan görmek, dinlemek gayet etkili bir yöntem bu sorunu çözebilmek için. Amaç kusursuz bir aksan edinmek değil, tam tersine net bir telaffuz edinmek. Bir diğer temel sorun ise doğru kaynak bulmak. Yani kaynak karmaşası da diyebiliriz aslında. Aramaya başladığımızda motivasyonumuz zaten yüksek oluyor. Bu yüzden biz binlerce kaynak aramaya başlıyoruz. Fakat bir sürü kaynakla çalışmaya başladığınızda ise kafa yapınız birazcık dağılabilir. Yani mesela hangisine bakacağım? Hangisi doğrudur? Acaba hangisi daha iyidir? Birazcık bu kitaptan, birazcık şu kitaptan derken dağılıp gidebilirsiniz. Çok fazla dağılmak yerine ben ilk başta bir kaynağın yorumlarını okurum. Kullananlar ne demiş, memnun kalmışlar mı, sürdürülebilir bir kaynak mı ve bana ihtiyacım olan bilgileri veriyor mu? Diyelim ki yorumları iyi. O zaman ilk aşamada o kaynakla başlar, o kaynağı bitirir, sonrasında yeni bir kaynağa geçerim. Genelde benim kullandığım kaynaklar şu şekilde oluyor. Bir tane ana kitabım olur. Buna ek olarak bir tane çalışma kitabım olur. Yani bir tane öğretici kitap, bir tane de çalışma kitabı. Sonrasında kendime destek kaynak seçerim. Genelde seçtiğim destek kaynaklar YouTube üzerinden videolar, podcastler, dizi filmler olur. Ve kendime bir tane pratik alanı seçerim. Bu pasif öğrenme kısmına girer. Örneğin bir dizi seçerim. Ama seveceğim türden olması lazım. Çünkü eğlenmezsem sıkılır ve o diziyi bırakırım. Ya da bir kanal seçerim. Ve zaman yönetimi yanlışlığı da çok fazla gördüğüm sorunlardan bir tanesi. Örneğin tam zamanlı çalışıyor olabilirsiniz, öğrenci olabilirsiniz ve kendinize vakit ayıramıyor olabilirsiniz. Bu tür durumlarda kendinize her gün uzun uzadıya çalışmalıyım, tüm zamanımı dil öğrenmeye ayırmalıyım diye şartlandırırsanız, evet ilk başta motivasyonunuz yüksekken çalışırsınız. Fakat o motivasyon azalmaya başladığı zaman maalesef ki çalışma süreniz de azalır. Bence beynimiz kısa ve tekrar eden egzersizleri de seviyor. Bu yüzden ben eğer zamanım yoksa uzun uzun çalışmak yerine her gün düzenli ve kısa tekrarlar yapmayı tercih ediyorum. Nasıl yapabiliriz? Haftada yaklaşık 2-3 gün boyunca kendime en azından 1 saat ayırmayı deniyorum. Bu 1 saat içerisinde dil bilgisi konularımı halletmeye çalışıyorum. Yeni kelimeler öğrenmem gerekiyorsa ilk başta o kelime listelerini çıkarıyorum ve not defterime not ediyorum bunları. O not defterini bu arada hep yanımda taşıyorum. Çünkü bilmediğim kelimelere ya da yeni öğrenmem gereken kelimelere metroda falan bakmayı çok seviyorum zamanım olmadığı durumlarda. Ve bu uzun seanslarımın ardından haftanın geriye kalan diğer günlerinde yaklaşık bir 15 dakika daha ayırmaya çalışıyorum. Bu 15 dakika içerisinde neler yapıyorum? Öncelikle öğrendiğim konuları tekrar ediyorum. Hani böyle kısaca bir göz atıyorum uzun bir tekrardan ziyade. Kelimeleri yeniden kısaca bir tekrar ediyorum ve sonrasında da pasif öğrenme kısmına geçerek günü bir içerik tüketerek bitirmeye çalışıyorum. Okuma pratiklerini de bazen yapıyorum fakat benim genel okuma pratiklerim webtoonlar sayesinde olduğundan dolayı günün belirli bir kısmını en azından webtoon okuyarak geçiriyorum. Ve bu da yine benim aslında mini öğrenme seanslarıma dahil oluyor. Ve günün boş bulduğum bütün anlarında kendi kafamın içinde bir konu hakkında kendimle sohbet ediyorum. Birazcık garip bir yöntem olduğunu farkındayım. Bunu dil öğrenme taktikleri videomda da söylemiştim. Fakat gerçekten işe yarıyor. Bir diğer konumuz ise sistem eksikliği. Maalesef ki motivasyonumuz düşünce öğrenmeyi tamamen bırakabildiğimiz durumlara gelebiliyoruz. Fakat motivasyon dalgalı bir şey. Hiçbir zaman dümdüz gitmez. Bir poliglot olarak yaptığım şey ise kendime diyelim ki motivasyonumun düştüğünü görüyorum. En azından minimum hedefler koyuyorum. Böylece beynim şey oluyor. Aa bak bu hedefini gerçekleştirdin ama demek ki hala çalışmaya devam ediyorsun. Birazcık beynimizi kandırmaya giriyor ama işe yarıyor ve bu yüzden yapmaya devam edeceğim. Özür dilerim beynim. Gerçekten hiçbir şey yapmak istemedim. Hani 15 dakikayı bırak 1 dakika bile ayırmak istemedim. O zaman yeni bir kelime bakıyorum. Genelde bu arada Instagram'da falan böyle o dili öğreten kişileri takip ederim. Onlar da hep kelime listeleri paylaşır. Orada bir kelime mi gördüm? Ha bu neymiş diye böyle bir bakıyorum. Bir tane kelime cepte. Sonra diyorum ki bu kelimeyi nasıl kullanabilirim? Bir tane cümle kurayım bari. Örneğin balık, sakane. Diyorum işte sakaneyi yedim. Böyle bir cümle kuruyorum. Sakane tebemaz diyorum ve bir cümle daha geldi bak. O da cepte. Ve sonra diyorum ki hadi bir de şarkı patlat arkasından. Sen seversin şarkı dinlemeyi diyorum. Bir tane de şarkı açıyorum. Okey dinleme pratiğimi de yaptım ve günü kapatıyorum. Motivasyonunuz düştüğü anlarda bile böyle küçük küçük şeyler yaptığınızda beyniniz gerçekten buna inanıyor ve diyor ki ama çalıştı yani tamamen bırakmadı yaptı.
diyor ve kendini aslında yeniden motive etmeye başlıyor. Bu özellikle de benim çevremde çok sık gördüğüm sorunlardan bir tanesi. Genelde bir dili öğrenirken ana dilin bağlamını aslında onu sokmaya çalışıyorlar. Yani Türkçe o cümleyi nasıl düşündüyse diyelim ki İngilizce'de o cümleyi öznesi, sıfatı, fiili aynı yerde kurmaya çalışıyor. Fakat birebir çeviriyle dil öğrenemezsiniz. Çünkü her dilin kendine özgü kuralları var. Dili Türkçe üzerinden düşünmeye kendinizi şartlarsanız bu o dilde gerçekleşecek refleksinizi de öldürür ve mesela diyelim ki artık orta bir seviyeye geldiniz herhangi bir dilde. Yine Türkçe düşünmeye devam edersiniz. Bu sefer dilin çıkma süresi de uzar sizden. Bu cümleyi nasıl kurarım diye düşünürken o cümleyi Türkçe üzerinden çevirmeye çalışmak yerine bu dili ana dili olarak konuşan bir kişi bu cümleyi nasıl kurardı diye kendinizi şartlandırmaya çalışın. Zaten içerik tüketme kısmında yani pasif öğrenme yaptığınız zamanlarda o dili konuşan kişilerin nasıl o cümleyi kurduğunu az çok kendi kafanızda canlandırmış oluyorsunuz ister istemez. Şimdi bu arada bir dilin en güzel kısmı da o dilde kullanılan aslında kalıplardır. Kullanmaya çalışın çünkü bu yine size o dilde bir akıcılık elde etmenize yarayacak. Bunu shadowing kısmında da söylemiştim. O cümleleri taklit etmeye çalışın. Örneğin diyelim ki bir Kore dizisi izlediniz ve orada Alkong Dalkong diye bir şey duydunuz. Mesela o Alkong Dalkong'u kullandığı cümleyi taklit etmeye çalışın. Bol bol içerik tüketin ve yerel halkın nasıl konuştuğunu kendiniz taklit edin. Son konumuz ise sabırsızlık döngüsü. Maalesef ben de bir dile başladığım zaman hemen dili konuşmak istiyorum. Hemen bu defteri kapatıp öğrendim ben. Hadi hoşça kalın deyip gitmek istiyorum. Ama dil o kadar da kolay edinilen bir şey değil. Tabii ki de bazılarımız daha hızlı öğrenebilir. Ama genel olarak baktığımızda dil emek gerektiren bir şeydir. O yüzden çok çabuk pes ettiğimizde, yolun başında pes ettiğimizde aslında maalesef ki sürecimiz çok hatalı bir şekilde sonlanmış oluyor. Çünkü bir dili hızlıca değil, o dilde edindiğiniz bilgi birikimleri sayesinde öğrenmeye başlarsınız. Ne kadar yeni girdi, o kadar yeni çıktı diyebiliriz. Çözüm olarak kendinize haftalık mini hedefler koyabilirsiniz. Mesela ben kendime ödül sistemi koymayı çok seven bir insanım çünkü beni motive ediyor. Diyelim ki bitirmem gereken birkaç tane konu var. Kendime haftalık olarak bu hedefi koyuyorum bir kere. Bitirdim mi bu sefer kendime ne yapıyorum? Diyelim ki bir yemek yemek istedim. Kendime o yemeği ısmarlıyorum. Bu arada illa böyle bir şey olmasına gerek yok. Çok minimal bir hedef. Mesela ben çalışmayı bitirdiğimde bu dizinin bu bölümünü izleyeceğim gibi kendinizi şartlandırabilirsiniz. Küçük başarılar elde edildikçe aslında büyük kazançlar elde ediyorsunuz diyebilirim bu ödül sisteminde. Bugünkü videomuz buraya kadardı arkadaşlar. En sık yapılan hatalar ve bunların çözümlerini size açıklamak istedim. Eğer başka bir sorunuz olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ben her zaman yorumlarını okuyorum ve bildiğim bir konu dahilindeyse size yardımcı olmaya çalışıyorum. Beraber dil öğrenebileceğimize eminim. Siz de bunu yapabilirsiniz. Çünkü ben bunu yaptıysam siz niye yapamıyorsunuz? Öyleyse bir sonraki dil öğrenme videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.